diğer husus Ankara'da dün Tevhid Kitabevi'nin ve Tevhid Dergisi'nin olduğu binaya operasyon düzenlendi. Gazeteler farklı farklı verdiler bu operasyonu. Biliyorsunuz daha evvel İstanbul'da gerçekleşmişti ve liderleri olduğu ifade edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayıncuk, IŞİD'çi olmakla, hatta IŞİD'in buradaki bir yetkilisi olmakla suçlanmıştı. Halbuki o cemaatin mensupları diyorlar ki ya IŞİD bizi tekfir ediyor, bizim IŞİD'le bilgimiz yok. Tam tersine biz insanlarımızın, gençlerimizin oralara yönelmesini de istemiyoruz. Ama nedir? Kendileri burada bir faaliyet yürütüyorlar, her cemaat gibi bir faaliyet yürütüyor. Koca koca binaları var. Gayet de modern, dizayn edilmiş yerleri var. Buralarda eğitimler veriyorlar, buralarda sohbetler veriyorlar. Ama şu anda medyada, basında yaftalanmış durumdalar. Ebu Hanzala da IŞİD'çi, Tevhid Dergisi, Tevhid Kitabevi de işte IŞİD'e yakın yayınlar yapıyor. Gazetelerin ben burada dilini, ki bu operasyon mesela Hürriyet şok operasyon diye vermiş. Şok operasyon falan değil. Şok operasyonda bir tane gözaltı olur değil mi? Bir tane bile gözaltı yok bize gelen bilgilere göre. Şimdi Sina Hakkaya kardeşimiz var Tevhid Dergisi'nin yetkililerinden. Onunla inşallah ikinci bölümün başında telefon bağlantısı kuracağız ve kendisinden öğreneceğiz. Burada usulsüz eğitim verilmesi meselesiyle alakalı bir şey var. Aslında bu birçok yapının, cemaatin aslında başında da olan bir şey. Onu da ifade edelim. Ama hani bunu almışlar ki işte çocuklar ailelerine teslim edildi falan diyor. Zaten şöyle söyleyelim, yani 4 ila 9 yaşında yaş arası çocuklar, aileler buraya zaten gönüllü gönderiyorlar. Böyle bir anlayışları var. Tıpkı Amerika'daki bir takım tarikatlar, bir takım cemaatler gibi. Milli eğitim sistemine göndermek istemiyorlar çocuklarını. Alternatif bir şekilde. Yani dışarıdan da imtihana sokup böyle bir çabaları da var mı? Var. Yani dışarıdan da sınava sokup çocukların eğitimlerini ilerlemesini istiyorlar ama ana eğitimlerini burada almalarını istiyorlar. Böyle bir durum. Aslında mesele bu, çünkü Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle birlikte gitmişler oraya. Tabii üzücü bir şey yani bu şekilde, ama medyanın buradaki yaklaşımı, bakın Sputnik bile bir Habertürk gazetesinden, bir Hürriyet gazetesinden daha adil. Üzücü bir cümle bu ama daha temkinli diyeyim hadi. Daha temkinli bir haber başlığı kullanmış. Bakın diyor ki mesela, bakın bu Sputnik'in haberi. Hem binayı veriyor. Yakınlaştırabilir miyiz arkadaşlar? Yakınlaştıralım. Hem binanın resmini veriyor. Bakın diyor ki IŞİD ile bağlantılı denen eğitim kurumuna operasyon. Bu Sputnik ya. Sputnik. Rusların buradaki Türkçe yayın yapan yayın organı. IŞİD ile bağlantılı denen. En azından böyle bir haber dili kullanıyor. Şimdi bakın Habertürk'ünki. Ankara'da DAEŞ'in sözde eğitim kurumuna operasyon. Bakın DAEŞ'in. Kesin yani, kesin. Ya bu kadar habercilik şubu konularında hassassınız. Adınız Habertürk. Bir sürü haber programları yapıyorsunuz. Bir sürü tartışma programları yapıyorsunuz. Şimdi bu oluyor mu yani? DAEŞ'in sözde eğitim kurumuna, sözde ne demek? Evet. Şimdi burada bir de haberin içeriğinde şu var. Yani ideolojik eğitim veriliyordu çocuklara. Bakın ideolojik eğitim. Evet. Şimdi tabii bunlarla ilgisi yok. Bunu Sina Hakkaya kardeşimizle de konuşacağız. Bir tane daha olacaktı elimde ama onu nereye koydum? Evet bakın. Bu da Hürriyet'inki. Ankara'nın göbeğinde şok operasyon. Ebu Hanzala toplantılara geliyormuş. Ne kadar böyle 28 Şubat dilini hatırlatan bir şey değil mi? İşte lisede namaz kılıyorlarmış, bir de cuma namazı kılıyorlarmış, yakalandılar. Hoş geldin Uğur Dündar. Şimdi bu, ama tabii ki bu nereden kaynaklanıyor? Yani bu cesaret nereden alınıyor? Maalesef şu anda Halis Bayıncuk'la ilgili yeterli delillere dayanmayan hukuksuz yargılamalardan maalesef alıyor. IŞİD'le kavgalı olmalarına rağmen, IŞİD'in kendilerini tekfir etmesine rağmen, tam tersine onların yaptıkları yayınlar ya da konferanslar IŞİD'in hiç de işine gelmemesine rağmen, IŞİD'le alakaları yok öyle söyleyeyim. Yani IŞİD kelimesini kullanıp duruyoruz ama böyle bir yaftalama olduğu için, böyle bir iftira söz konusu olduğu için, ama maalesef ülkemizde bunlar da yaşanıyor. Eğitim konusunu da ayrı masaya yatırırız. Bu eğitim meselesi nedir? Bu alanlarda bir takım özgürlüklerin tanınması gerektiğine ilişkin. Yani Amerika'da var da bizde niye yok bu eğitim özgürlükleri? Ama maalesef durum bu. Bu kadarcık yani. Mesele burada işte usulsüz eğitim meselesi.
Koca koca binalar, koca koca konferans salonları hem İstanbul'da hem Ankara'da. Ama gelin görün ki bir sürü kitap legal basılan, matbaalarda basılan, legal. Bir sürü dergi, Tevhid dergisi vesaire. Ama bakıyorsunuz işte ifade şu. Sözde eğitim kurumu oluşturulduğu ve yaşları 4 ila 9 arasında değişen çocuklara örgütün ideolojileri doğrultusunda eğitim verildiği belirlendi. Maşallah, maşallah. Evet, Hürriyet gazetesi. Şimdi şöyle bir ifade kullansak değerli izleyenler. Okullara yapılan baskında içinde bir sürü yalanların olduğu inkılap tarihi, ideolojik eğitiminin çocuklara resmen tarihçilerin gözetiminde olmadan, eğriliği doğruluğu tartışılmadan İnkılap tarihi enjekte ediliyor. Çok tuhafınıza gitti değil mi? Çok tuhafınıza. Tamam, o onun ideolojisi. Bütün ülkede bu tepeden aşağıya çocuklarımıza zerk ediliyor. Buna karşı çıkana muhafazakar kesimlerde bile bir tuhaf bakılıyor. Bir dakika, ne oluyor, ne yapıyorsun sen? İşte çocuğumuzun psikolojisini mi etkiliyorsun? Sınava çalışacak, bak çalışamıyor falan gibi. Veya işte diyelim ki başka bir takım şeylerde, ritüellerde, resmi bayramlarda, ay sen orada niye ayağa kalkmadın? Niye orada durmadın? Bak düdük çaldı. Niye trafikte arabanı durdurmadın? Niye korna çalmadın? Niye resmi duruşa geçmedin falan? Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Ama bu insanlara baktığınız zaman bakın öksüz durumdalar. Ne Müslümanlar biliyorlar bunların halini tam olarak, ne İslami kesimler biliyorlar, şey yapıyorlar. Ne de işte medya zaten malum, medyanın kullandığı dil malum. Haksızlık mı haksızlık, hukuksuzluk mu hukuksuzluk, adaletsizlik mi adaletsizlik mi? Şöyle, kanunilik açısından maalesef eğitim sistemimizde böyle bir sıkıntı var. Bu şekilde bir nevi merdiven altı diye tabir edilen bir eğitim şekli verdiğiniz zaman bir sürü cemaat veriyor ama bunu. Onlarcası var bugün Türkiye'de. Belki yüzlercesi var. Sadece cemaatler mi? Farklı kesimler, farklı seküler kesimler vermiyorlar mı? Marksisti, sosyalisti bilmem nesi, şusu busu vesairesi. Şimdi bu niye? İşte çünkü bir mercek altına alındı. İşte lider daha evvel yakalandı. Yakalanma da değil aslında. Bir nevi derdest edilmiş oldu. IŞİD'in buradaki yetkilisi olmakla suçlanıyor. Delillere bakıyorsunuz. Yani avukatlarıyla yaptığımız görüşmeler olmuştu. Zaten bunlar sağlıklı değil. Yani kesinlikle beraat etmesi gereken bir insan. Hatta ve hatta tırnak içinde kullanıyorum bunu. Böyle bir faaliyetten normal şartlarda şu an devletin memnun olması lazım. Çünkü bu tarz bir eğitim veren kurumlar veya bu tarz yapılar IŞİD'e yönelimi engelleyen yapılar. Ama maalesef birileri bir şekilde bir süreç yürütüyor. Anlaşılır gibi değil. Bunu da Sina Akkaya kardeşimle konuşacağız. Peki, bu Tevhid dergisi ve kitapevinin bulunduğu Ankara'daki binaya yapılan emniyet operasyonuyla alakalı birinci bölümde biraz konuşmuştuk. Şimdi telefon hattımızda Tevhid dergisi yetkilisi Sina Akkaya beyefendi var. Sina Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Bahadır Bey. Hayırlı sabahlar diliyorum. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizden dinleyelim hadisenin detaylarını öncelikle. Neler oldu? Evet. Yani gene her zamanki gibi tekrar eden klasik bir olay cereyan etti. Gene ben açıklayayım. Valilik kararıyla işte güvenlik mensupları, valilik yetkilileri geliyorlar Tevhid dergisi binasında. Hani burada usulsüz bir işte eğitim. Burada kanuna aykırı bir çalışma var diye binayı komple mühürlüyorlar. Herhangi bir yazılı karar yok. İşte 2 gün sonra gelin, yani yarın için diyorlar, gelin. Biz size yazılı karar vereceğiz. Sözlü bir karar beyanda bulunuyorlar. Tüm binayı mühürlüyorlar. Binadaki kitabevi, işte daire olarak ev olarak kullanılan daireleri mühürlüyorlar. Evlerin boşaltılmasını istiyorlar. Hatta ilk başta süre tanımıyorlar. Sonra işte bu akşama kadar süre tanınmış, evler de hemen boşaltılsın. Tüm işte binanın alt katındaki mescit olarak kullanılan bölüm, tüm bina mühürleniyor ve herhangi bir gerekçe yok. Tabii işin ilginç yanı şu Bahadır Bey, evet. Basına yansıyınca haber, dün değindiğimiz hemen bir işte IŞİD Ankara'nın göbeğinde, işte DAEŞ Ankara'nın göbeğinde bina açmış, işte orada eğitim faaliyeti, orada çalışma yapıyor, orada bulunuyor diye. Yine klasik böyle bir yaygara, bir toplu linç hadisesi oldu. Açıkçası ben biraz buna değinmek istiyorum. Tabii, bundan buyurun. oldukça muzdaribiz ve bu noktada yani şu ana kadar hiç kimse de bize bir mikrofon uzatıp işte siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, niye sürekli operasyon size oluyor da niye sürekli aynı hala Ankara'nın göbeğinde oranın
İstanbul'un göbeğinde bulunuyorsunuz gibi ilginç şeyler oluyor. Bu çelişkiyi de gidermek lazım. Aslında kimse bu çelişkiyi sormuyor. Bizim orada 3 yıldır bulunuyor dergi binamız, temsilcilik binamız, resmi Tevhid Dergisi'nin Ankara temsilciliği. Ama her operasyonda da IŞİD'in Ankara'daki füze evi oluyor. Kimse de demiyor hani bu haberler bu şekilde yapılıyor. Yani tabii malum bir kesim medya tarafından özellikle bu vurgulanıyor. Diğer medyada sessiz kalmak zorunda kalıyor tırnak içinde. Ama işte biz de sağ olun bu imkan verdiğiniz için biraz bu noktaya değinmek istiyorum. Yani oradaki yapılan faaliyetler açıkçası şöyle, yani bizim şeyden farklı olmamız, resmi ideolojiye farklı bir din anlayışına sahip olmamız, farklı fikirlerimizin olması rejimin gerçek sahipleri tarafından hoş karşılanmıyor. Artık hoş karşılanmaktan ziyade buna müsaade edilmiyor. Bunu da ancak bu kılıfla yapabiliyorlar. Yani şöyle dense biz buna razıyız. Bunu kabul ediyoruz her zaman. Bu insanlar düşünceleri böyledir. Bunlar farklı bir İslami bir toplumun ve resmi ideolojiye göre farklı bir İslam anlayışıyla geliyorlar. Hiç duyulmamış bir İslam anlayışını anlatıyorlar. Biz buna rahatsızız. Biz farklı bir din anlayışı, farklı bir ideoloji, farklı bir şey istemiyoruz. O yüzden bunları kapatıyoruz deseler amenna. Hiçbir itirazımız olmayacak. Ama böyle gelip işte IŞİD'in eğitim yuvası, IŞİD'in terör işte yuvası, hicre evi diye bir iddiayla geldiğinde, bizde olmayan bir şey geldiğinde bu büyük bir zulüm oluyor. Evet. Çünkü biz daha önce de defalarca kendi yayın organlarımızdan bunu değinmiştik. Hani IŞİD tarafından tehdit edildik. Hocamız Halis Hoca IŞİD tarafından ölüm tehditleri aldı. Bunun istihbarat raporları mahkemeye yansıdı. Dosyaya girdi. Buna rağmen hala bizi IŞİD'le beraber aynı şeyi almaları burada bilinç kampanyasını gösteriyor. Yani bu şu Bahadır Bey, mesela işte geçtiğimiz zamanlarda farklı hocalara da bunlar yapıldı. Sosyal medyada ismi olan hocalara işte kadın hakları üzerinden bir hocaya linç yapıldı ve kimse sesini çıkarmadı. Başka bir hoca yine mevcut iktidar muhalif olduğu için çok farklı bir linç uğradı ve hala cezaevinde. Ve aynısı bize yapılıyor ve insanlar hala sessiz kalmaya devam ediyor. Sıra gene başkalarına gelecek için bunu da görüyor herkes. Şu an farklı hocalar, farklı cemaatler, yani görüş ne olursa olsun biz kimseye kendi görüşümüze zorlanıyoruz, kimsenin görüşüne de uymak zorunda değiliz. Ama sorun şu, İslami tandanslı olan, İslami bir fikri olan varsa ve bunun toplumda bir faaliyet içerisinde, sosyal medyada ise dernek açıyorsa, vakıf açıyorsa, cemaat çalışması yapıyorsa tam terör çalışması yapıyor. Teröre uyduramıyorsa sefer diyor ki işte bu kadın hakları düşmanı, bu işte yok işte kız çocuğu 9 yaşında evlenebilir gibi basit böyle yanlış farklı şekilde tevil ederek insanlar bir linç kampanyası susturuluyor. Evet. Açıkçası hiç susmak istemiyoruz. Kimsenin de susmasını istemiyoruz. Görüşü ne olursa olsun, fikri ne olursa olsun, İslami bir tanrı, İslami bir fikirle hareket eden, İslami bir karaktere sahip olan insanlara zulmediliyorsa, mağdur ediliyorsa bunların sesini çıkarmasını talep ediyor. Hem bizim için hem başkaları için. Eyvallah. Yani yarın başka bir cemaate de yapılabilir, başka bir gruba da yapılabilir. Ama bugün insanlar diyor ki aman IŞİD mi? IŞİD dendiyse ama kimse demiyor ki bunlar gerçekten IŞİD mi? Çünkü yolda karşılaştığımızda, günlük hayatta karşılaştığımızda insanlar bize diyor ben Tevhid Dergisi'ne gidiyorum, işte Halis Hoca'yı dinliyorum. Ama sen IŞİD'cisin. Ama ben dur bir dinle beni dediğimde, fikrimi anlattığımda biz öyle bilmiyorduk. Tabii bilmiyorlar çünkü herkes belli bir işte medyanın yönlendirmesiyle hareket ediyor. Toplumumuz da linçi seviyor, linç etmeyi seviyor. Hem somut olarak linçi seven bir toplumuz hem medya linçini seven bir toplumuz. O yüzden de böyle bir duruma, böyle bir mağduriyet yaşıyoruz. Onun dışında gene herkese hocamızla ilgili, Halis hocamızla ilgili birçok mağduriyet yaşadık. İşte hakkında bir ceza verildi. Hiçbir somut belli olmasına rağmen gerekçeli karar yakın zamanda yazıldı, istinafa başvuruldu. Aslında bunlar mesela bizden talep edilse, bunlara yani insanlar açıp baksa gerçekten bu insan neyle suçlanıyor? Hiç ortada bir yani tek bir yani terörle mücadele kanununa veya Türk Ceza Kanunu'na belli tespit edilecek bir şey yok. Fikirleri haricinde. Fikir de suç olacaksa artık zaten geldiğimiz nokta oldukça kötü bir durumdur. Gittiğimiz nokta. Evet. O yüzden hani buna karşı en azından hani kimse Halis hocamızın fikrini destek zorunda ama herkes insan haklarına, temel haklara sahip çıkmak zorunda. Çünkü dediğim gibi ya bunu ısrarla vurguluyoruz. Sıra başkalarına da gelecek. Sıra hatta sessiz kalanlara da gelecek. Ve bu geri dönülmesi çok zor bir durum olacak. Yani son zamanda yaşadık yani o da yani aslında insanların uyanması için vesile olması lazım ama Sakarya'da birçok 28 Şubat'ta hak ihlaline imza atan bir öğretim görevlisi bugün adeta terfi ettirilmesine genel sekreterliğe getiriliyor bir üniversitenin. Evet. Kimseden tepki yok. Yani gerçekten farklı bir şeye gidiyoruz. Biz de bu açıdan
hani insanların fikirleri işte bu tekfircidir, bu selefidir, bu şöyledir, bu böyledir diye değil de bu insanlar gerçekten bir suç işlediğini işlemedi. Tamam, o zaman mevcut kanunlar çerçevesinde bir çalışma yapıyorsa buna müsaade edilebilir. Buna işitçi denilerek bunun mağdur edilmesine ses çıkartılması, engel bulunması, en azından buna karşı olduğuna dair insanların bir şeyi olsa gerçekten ilerisi için çok daha umutlu olacağız ama şu an için şey gözükmüyor. Evet. Açıkçası umutsuzuz. Sina Bey, umutsuz yani evet. Son kötüye gidiyor. Aslında biraz daha şey olsa, yani bu imkanı da verdiğiniz için gerçekten Hilal TV'ye size teşekkür ederiz. İlk defa yani görsel medyada bir söz hakkı tanındı. Yani çok teşekkür ederiz. Yani şimdi söyleyeceklerim bunlar. Ya zaten çok güzel özetlediniz bu arada. Yani ben size ara sorular sormak istiyordum ama zaten siz hepsine aşağı yukarı cevap verdiniz. Burada hem sürekli yani mesela Ebu Hanzala kod adı, işte Halis Bayıncık ismi basında zikredildiğinde en azından İslami kesimler artık bu ismin, bu kod adının bir yaftalama olduğunu, yani IŞİD'le bağlantısının oluşturulmasının bir yaftalama olduğunu bilmeleri gerekiyor. Ben onu da aslında size sormuş olayım biraz detay. Yani nereden bu bağlantı oluşturuluyor? Nereden kuruyorlar bu bağlantıyı? Şöyle bir şey var. Yani şimdi hocamızın evlendiğinde işte çocuk olmadan önce çocuğun ismini Hanzala koymak istiyor. Böyle bir karar aldılar. Uzun yıllar çocuğu olmuyor bilindiği üzere. Bu da bu rumuz olarak kalıyor. Sonuçta İslami bir eğitim görmüş. İşte Doğu medreselerinde okumuş. Böyle bir gelenek var. Sonuçta İslam'da çocuğuna künyelenmek hadislerde mevcut, her şeyde mevcut. Bu kadar mı? Künye. Osmanlı'da mı var yani bu? Ebu Suud Efendi var yani. Bu da mı kod adı mesela? Yani Ebu Suud Efendi. İşte Ebu Hanife. Bu da mı kod adı? Mesela insanlar hiç aslında biraz işte bu şey biraz açıkçası şöyle hani Kemalist mantık budur yani. Hiçbir şey araştırmaz. Dinde bu nedir ne değildir. Sonuçta bu işine yarasın. Tamam ben bu adamı yaftalayayım ve imha edeyim, linç edeyim diye. Yani bunu kullandığı hoca zaten ilk FETÖ operasyonlarında 2008 ile başlayan FETÖ operasyonlarında bu kullanıldı. Biraz onlara kullanışı geldiği için çok da akıl kullanmayı gerektirmeyen bir malzeme olduğu için bunu sürekli kullanmaya devam ediyor belli bir kesim. Aslında açıkçası evet. Bu öyle yani. Aslında bildiğimiz kadarıyla Halis Bayıncık konferanslarında işlediği konularda aslında tam tersine bu anlayışın ve pratikleriyle alakalı özellikle ilgili olarak eleştiriler sunan birisi. Yani eğer malzeme varsa, delil olacaksa bu konuyla ilgili yani aksi deliller çok fazla. Onun lehine olan deliller çok fazla değil mi bildiğimiz kadarıyla? Evet. Yani mesela baktığımızda işte ülkede herhangi bir işte terör saldırısını bırakın ülkede bir kaos çıkmasını dahi işte Halis Hoca'nın bunu tasvip ediyor. Çünkü kaos demek güvenliğin olmaması demek. Güvenliğin olmaması demek işte can, namus, mal, haklarının zararlı olması demek. Şu anda şey de olsa hani yanlış olduğunu kabul ettiğimiz bir rejim de olsa sonuçta bir sosyal düzen var, belli bir kamu düzeni var, şey var. Ve biz burada inançlarımızı anlatabiliyoruz, yaşayabiliyoruz. O yüzden buna dahi hoca karşıydı. İşte 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda bunun sonuçlarının başarılı olsaydı daha kötü olacağını söylemişti. Hatta bu yüzden zaten IŞİD mensupları tarafından tekfir edildi. IŞİD mensupları tarafından o zaman IŞİD daha aktifti bulunduğu bölgelerde. Ölüm tehditleri tekrar aldı. Zaten biz gelmelerin gitmeleri onlarla bir ilişkin olduğunu istemiyoruz, ayrı bir mesele. Ama buna rağmen hoca sürekli işte terör saldırılarına, bombalı saldırılara karşı olduğunu söylese de sürekli zaten insan baktığında belli bir medya bunu şey mesela baktığında Suruç dosyasına bakıyorsunuz, Ankara Garı davasının hiçbir zaman hocanın ismi geçmiyor. Tek bir defa hocanın ismi geçmiyor. Ama mesela her o olaylar olduğunda muhalifler, hocanın muhalifleri, hocayı sevmeyen kesim veya buna karşı olan kesim bizi onlarla ilişkilendiriyor. Yani isim bir isimle zikredildiğinde zaten yetiyor. Kimse de sorma ihtiyacı hissetmiyor. Böyle bir sıkıntı yaşadık açıkçası. Medyada çok çirkin bir dil kullanılmış. Hatta ben ilk bölümde konuyu işlerken dedim ki ya Sputnik yani resmen Rusların Türkçe sitesi Sputnik bile daha temkinli bir dil kullanmış. Çok ilginçtir. Siz de internete girseniz göreceksiniz. IŞİD ile bağlantılı denen eğitim kurumuna operasyon demiş Sputnik. Yani burada en azından bir habercilik dili ama diğer organlara bakıyorsunuz. İşte Ankara'da DAEŞ'in Sözde Eğitim Kurumu'na operasyon, Ankara'nın göbeğinde şok operasyon, Ebu Hanzala toplantılara gidiyormuş falan. Burada şunu da vurgulayalım. 4-9 yaşında çocuklar, ya aileleri zaten bu çocukları bu eğitim yuvalarına gönüllü olarak birçok yapıda, birçok cemaatte, birçok Türkiye'deki tarikatta olduğu gibi zaten gönüllü olarak gönderiyorlar. Bunun da altını buradan çizelim ki
Hani sanki orada işte zorla sağdan soldan edinilmiş çocuklara bir ideolojik eğitim veriliyor Evet. falan gibi de bir şey algılanmasın. Bu da bu istifam da ortadan kalksın diye düşünüyorum. Evet, evet. Zaten yani şeye karşı mesela çocuklar okumasın, çocuklar işte eğitimsiz kalsın gibi kimsenin bir şeyi yok. Hani bu çocuklar sonuçta bir şekilde dışarıdan bir şekilde okutulacak bu çocuklar, yani bu olacak yani. Ama şöyle oluyor, ben çocuğuma aynı zamanda kendi gittiğim dernekte, kendi gittiğim dergide bir eğitim verilmesini istiyorum. Bu da benim hakkım. Çocuğa eline silah vermiyorum, bomba vermiyorum. Bir tek yok yani. Eyvallah. İsteyen avukat, yani o gazetelerin avukatları, bizim hakkımızda konuşan yazarların avukatları gidip bir savcıya sorabilir ya. Savcı bey, biz bu dosyaya bakabilir miyiz? Bu insanlar böyle deniyor. Bir kişi bulsun bizim dosyamızda, bize ait, bizim dergi binamızda, bizim evimizde çıkmış herhangi bir bomba, silah veya işte terör faaliyetinde kullanılacak bir materyal bulsunlar. Yani o zaman her şeyi yani bırakmaya, göze almaya hazırız ama böyle bir şey kesinlikle yok. Ki aksine oldukça dikkat ediyoruz. Yani arabamızda elma soyulmuş çakı bile bulundurmaktan insan tedirgin hale geliyor. Niye? Bir sakallı birisinin bu arabasında bıçak varsa bunu kullanabilir gibi. Yani Kesinlikle. Evet. Evet. Peki Sina kardeşim, tekrar geçmiş olsun diliyorum. Çok sağ olun. Çok İrtibatta sağ olun. olalım inşallah. Olumlu ya da olumsuz gelişmelerle ilgili de izleyicilerimizi bilgilendirelim. Görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet Tamam, olun. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Kemal Bey. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Evet, artık bunun üzerine zaten söylenecek fazla söz kalmıyor. Sina Akkaya kardeşimiz gerçekten durumu çok güzel özetledi. Benim buradaki özellikle hassasiyetim, İslami kesimlerin önce bu noktada bilgi sahibi olması. Bu çok önemli. Diğerlerinden zaten beklemiyoruz. Diğerlerinin öyle bir endişeleri yok. Kendileriyle alakalı var. Pankart açtıkları zaman herkes için adalet, herkes için adalet. Ama bakıyorsunuz işte kendi yazarlarını savunmak için bir yerde var ama başka bir konuda yok. Çünkü İslami kesim dediğiniz zaman onlar zaten zihinlerinde bir çuvala atıyorlar. Hatırlayalım, Türkiye'de yakın geçmişte herkesi IŞİD'çi görme meselesi. İşte HDP'lilerin yaklaşım biçimleri, bir zaman CHP'lilerin yaklaşım biçimleri, herkesi IŞİD'çi görme gibi bir şeyleri söz konusu. Dolayısıyla o ideolojik kesimlerden beklemiyoruz. Ama Allah'ın ayetleriyle muhatap olan, adil şahitlikle emrolunmuş İslami kesimlerin kendi kardeşlerini, kendi dostlarını, kendilerine yakın olan çevreleri daha yakından takip etmeleri gerekiyor. Dün de burada programda irdeledik. Hizbut Tahrir diyorsun, adam ya onlar şiddete bulaşmış terör bilmem ne şeyi değil mi diyor, bir Müslüman söylüyor bunu. Akıl alır gibi değil. Nesine kızacaksın şimdi bunun? Cehaletine mi kızacaksın? Araştırma yapmamış olmasına mı kızacaksın? Çünkü bunların hepsi Allah'ın ayetlerinin çiğnenmesi. Araştırmadan konuşmak, bu konuda cahil kalmış olmak, Allah'ın ayetlerinin çiğnenmesi ve oradan da fikir beyan etmek tabii ki. O halde, o durumda. Ha şu olsa anlayacağım. Ya ben bilmiyorum bu arkadaşların, bu kardeşlerin durumunu. Ya bir bilene sorsak, bir izah edilebilir mi? Bu anlamlı ama diğer türlüsü kesinlikle tolere edilebilir değil. Aynı şekilde işte Tevhid Dergisi, Tevhid Kitabevi'ndeki kardeşlerimizin de İstanbul'da da merkezleri var. Aynı şekilde binaları var. Bizler de kendilerini o mağduriyetleri zamanında bir ziyaretimiz de gerçekleşmişti. Daha yakından tanıma imkanı da bulmuştuk. Kendi inandıkları değerler mucibince eğitim vermeye çalışan, konferanslar veren, faaliyetler yapan, kitap basan, dergi çıkartan insanlar. Önce biz bu sorumluluğumuzu yerine getirelim. Çünkü Allah bize bu sorumluluğu yüklüyor. Önce bir bakalım kim nedir, tanıyalım önce bir. Ama bakıyorsunuz işte o yüzden ben şu şeyin ortadan kalkmasını, yani medyada gördüğünüzde değerli izleyenler, yok Ebu Hanzala Koda'da, yok Ali İsmail, yok IŞİD'in bilmem Türkiye sorumlusu. Geçin bunları. Bu medyanın haber veriş ve yapış biçimini asla ve hatta ben daha evvel de burada hatırlarsanız bir takım IŞİD operasyonları olmuştu. Geçen senelerde bunu çok irdeledik. Dedik ki bakın bunların IŞİD'le falan bir ilgisi yok. Bunlar bu dille veriyorlar. Önüne gelen raporu haber diye geçiyorlar. Araştırma falan da yok. Çoluk var, çocuk var. Uzun süredir burada yaşayan Özbek, şu bu aileler var. Okullara gidiyorlar. Türkiye'deki okullara gidiyorlar. Evlerine yerleşmişler. Kira ediyorlar, çalışıyorlar, işleri var. IŞİD operasyonu. Hepsinde. Bir tek Yeni Akit'in orada duyarlılığı olmuştu. Şunu söylemiştim hatta. Bakın bunlar bu haberleri yapıyorlar. Devamında bu insancıklar salı verildiklerinde, haklarındaki iddiaların doğru olmadığı görüldüğünde bunlar o haberi takip etmeyecekler. Etmeyecekler ve öyle kalacak. Siz bir tane gazetede şunu gördünüz mü? Herhangi bir gazete, isimlerini tek tek saymak istemiyorum. Hükümete yakın gazetelerden bahsediyor. Öbürlerini zaten bu konuda ciddiye almıyoruz.
Siz hiç gördünüz mü şöyle bir haber? Ya biz 2 gün evvel böyle bir haber yaptık ama IŞİD'e operasyon falan dedik. Meğer bu insanların hiçbirinin bununla alakaları yokmuş. Türkiye'de yaşıyorlarmış, ediyorlarmış. Hiç gördünüz mü? Veya merak edip gazetecilik merakında bulunup, gazetecilik refleksiyle o ailelerden birine mikrofon uzatıp, bir röportaj yapıp, işte siz 3 gün evvel böyle bir durum yaşadınız ama sizin durumunuz nedir bir bakalım diyeni hiç gördünüz mü? 1-2 dakikalık bir VTR çekip onu ekranda yansıtanı gördünüz mü? Yani gelişmenin tam tersi bir durum söz konusu olduğunu haberini aldıklarında onu haberleştirdiklerini hiç gördünüz mü? Peki nasıl bir ahlak bu? Nasıl bir habercilik ahlakı? Maalesef bu bizim işte örgütsüzlüğümüzden kaynaklanıyor. Siyasal güçsüzlüğümüzden kaynaklanıyor. Birileri pireyi deve yapıyorlar. Türkiye gündeminin içerisine sokabiliyorlar. Çünkü örgütlüler. Çünkü bu konularda bir araya gelebiliyorlar. Bir yanlışın peşinde aylarca koşabiliyorlar. Ama biz hakkın, hakikatin, adaletin, doğrunun peşinde bir dakika olsun bir araya gelemiyoruz.